Merhabalar, Mozaik Tatlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine evimdeki mutfağımdayız. Antakya mutfağından bir yemeğimiz var. Mualla adında. Soğuk çorbamız olacak. Kıbrıs'ın tarhanasını size soğuk çorba olarak hazırlayacağım. Bir de fit bir brownie'miz olacak. Bunu da tatlı patatesle yapacağız. Glutensiz ve şekersiz de olacak. Mualla için malzemelerimiz 1 kilogram patlıcan. Ben bu patlıcanı soydum, dilimleri ayırdım ve güneşte kuruttum. Mercimeğimiz var. Ana maddelerden bir tanesi bu. 1 bardak kadar mercimek kullandım. Ön haşlaması yapılarak hazırlandı. 3 tane soğanımız var orta büyüklükte. Bunu da ince doğrayıp hazırladık. Biberlerimiz var. Yeşil 5-6 tane biber. 3-4 tane domatesimiz var. Bu domateslerimizi de soyup ince doğradık. Ve 3-4 diş de sarımsağımız var. Mualla benim çocukluktan beri en severek yediğim yemeklerden bir tanesi. Annem ne yemek yapayım diye sorduğunda benim ilk verdiğim yanıt hep mualla olmuştur. Patlıcan ve yeşil mercimeğin birleşimi ve taze sebzelerin verdiği aroma, özellikle nanenin katkısı bu yemek için bir aroma zenginliği yaratıyor. Bu arada patlıcanlarımızı ince bir şekilde kesip dilimledik. Daha sonra isterseniz biraz tuzlu suda bekletip sonra kızartarak da yapılabilir. Ama ben bu şekilde dilimleyip güneşte kurutarak yapmayı tercih ediyorum. Hem bu şekilde yaptığımızda yağ çekimi çok daha az oluyor. Kurutmanın avantajı nedir? Tabii tamamen kurutmuyoruz. Güneş altında suyunun büyük kısmını çektiği için pişerken kullandığımız yağı çekmemiş oluyor ve çok fazla yağ kullanmamış oluyoruz bu yöntemle yaptığımızda. Güneşin altında yaklaşık, tabii bugün de çok da sıcak bir gün, 2-3 saat beklemesi fazlasıyla yeterli oldu. İsterseniz bir gece önceden patlıcanlarınızı bu şekilde dilimleyip hazırlayıp oda sıcaklığında da bırakırsanız yine aynı şekilde istediğiniz kuruma kıvamına ulaştırabilirsiniz. Ön hazırlığını yapmış olduğumuz bu malzemelerin birleştirme işlemini şimdi birlikte yapalım. Yeşil mercimeğimiz, haşlanmış domatesimiz, soğanımız, yeşil biberlerimiz ve sarımsağımız. Baharat olarak tuz kullanacağız. Kimyon ve nane ilavesi yapacağız. 1 çay kaşığı kadar kimyon. Naneyi bol kullanabilirsiniz. Bu yemeğin diğer önemli elementlerinden bir tanesi de nane. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bunların hepsini birbiriyle harmanlıyoruz. Buna ilave edeceğimiz bir malzememiz daha var. O da nar ekşimiz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Bu tabii ki ben ürünlerimin çoğunluğunu Antakya'dan temin ettiğimi daha önce belki bahsetmişimdir. Antakya'nın da nar ekşisi oldukça ünlü ve çok güzel doğal bir üründür. Akdeniz'in narlarıyla üretilen çok güzel bir ürün. Doğal nar ekşileri hafif tatlımsıdır. Nar ekşisi diye satılan marketlerdeki birçok ürün doğal olmadığı için bizim nar ekşilerimizdeki hafif tatlılık gelmiyor. Tamamen ekşi ürünler olabiliyorlar. Kullandığınız ürünün tabii ki doğal olmasını tercih etmenizde fayda var. Şimdi tencerede birleşimini yapalım. Evet, şimdi tencerenin dibine yaklaşık 2-3 kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Patlıcanları tencerenin alt kısmına diziyoruz. Hazırladığımız harcı patlıcanların üzerine yayarak yerleştiriyoruz.
İkinci kat patlıcanlarımızı yine yerleştiriyoruz. Harcımızın kalan kısmını da bu ikinci kat patlıcanların üzerine ilave edip kalan patlıcanları da yine en üste diziyoruz. Şimdi salçalı suyumuzu hazırlayacağız. Salçalı suyumuz için 2 kaşık kadar domates salçamız, 1 bardak kadar suyla iyice açıyoruz. Harcımızı hazırladığımız kabın içerisinde yapmayı tercih ediyorum ben. Harcın içindeki bütün aromalar da kullandığımız baharatlarımızın hepsi salçalı suyumuzla birleşmiş oluyor. Bu arada domates salçamız da Antakya'dan. Antakya'nın salçaları da oldukça ünlü biliyorsunuz. Doğal ve sağlıklı ürünleri direkt yöresinden alıp kullanmayı ben seviyorum. Tabii ki Antakya mutfağında biber ve domates salçası oldukça önemli bir yer alır. Onun için de oradan temin etmeyi tercih ediyorum ben. Bu şekilde salçalı suyunu da ilave ediyoruz. Mümkün olduğunca sebzelerin kendi suyunda pişmesini tercih ediyorum. Kısık ateşte biraz daha uzun süre olacak şekilde pişirmeyi göze alabiliyorsak aslında minimum su ilavesiyle zaten patlıcanın, domatesin kendi bırakacağı suyla sebzelerin mümkün olabildiğince az suyla pişmesi tercihimiz. Biraz daha hızlı bir pişirme arzu ediyorsak bir miktar daha su ilavesi mümkün. Üzerine çok az zeytinyağı ilavesi yapacağım. Üstteki patlıcanlarımızın kurumasını engellemek için. Şimdi bunu ocağımıza alacağız. Muhaller şimdi ocakta pişerken biz de brownie'mizi hazırlayacağız. Brownie için gerekli malzemelerimiz 3 küçük veya 2 orta boy tatlı patates, 1 bardaktan 1 parmak eksik yulaf unu, 3 yumurta. Tatlandırmak için yarım bardaktan biraz fazla karadut şurubu kullandım ben. Arzu ederseniz yine aynı miktarda bal kullanabilirsiniz. Tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Ezilmiş hurma kullanabilirsiniz. Amacımız tabii ki rafine şeker kullanmadan bu tarifi oluşturmaya çalışıyoruz. Ben bugün karadut şurubu tercih ettim. Hem brownie'ye yakıştırdığım için hem de zaten taze yaban mersini de kullanacağım için karadutla uyuşacağını da düşündüm. Onun dışında 3 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 çimdik tuz. Tatlılara bu şekilde az miktarda bir tuz ilavesi tatlının daha ön plana çıkmasını sağlayan bir trik diyelim. Bütün bu malzemeleri bir mutfak robotunda birleştirdik. Brownie harcımızı kalıba döküyoruz. Yaban mersinlerimizi de ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 avuç kadar yaban mersini kullanıyorum. Yaban mersinlerini harcın içine gömüyorum. Ve hem biraz lezzet versin diye hem de görsel amaçlı biraz fıstık ezmesi üzerine gezdiriyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar gibi düşünebilirsiniz. Buna da güzel bir şekil verelim. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Kendi fırın ısınızı daha iyi bilirsiniz. Daha hızlı pişiriyorsa 15 dakikada yeterli olacaktır. Brownie kek kadar uzun süre pişmemesi gereken bir ürün. Çünkü içerisinde hafif bir ıslaklık kalmasını, dışının çıtır olmasını ve içinde güzel bir yumuşak kıvamda kek olmasını arzu ediyoruz. Şimdi bunu fırına götürelim. Bugünkü diğer yemeğimiz Kıbrıs tarhanası demiştik. Kıbrıs tarhanası özel bir üründür. Türkiye'de yapılan diğer bütün tarhanalardan biraz farklı bir hazırlanışı var. Son derece sade bir ürün aslında. İyice dövülüp haşlanmış buğday, çok az sarımsak ve yoğurtla hazırlanan bir ürün. İyice pişirildikten sonra yoğrularak şekil verilip kurutuluyor. Yaklaşık 3-4 gün kurutulduktan sonra da paketlere alınarak derin dondurucularda uzun süre koruyup kullanılıyor.
kullanılabilen bir ürün. Normalde bu tabii ki Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yapılan tarhanalar gibi kış hazırlığı olarak yapılan bir ürün. Kışın bol miktarda Kıbrıslıların tükettiği bir ürün. Biz de adayla birlikte çok fazla severek tükettiğimiz çorbaların en başında yer alıyor. Bu çorbamızın yapımı aslında son derece kolay. Hazırlanmış zaten Kıbrıs tarhanalarını suyla birleştirip iyice kaynatarak açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra üzerine biraz zeytinyağında hellimlerimizi kızartıp bol nane ile birleştirerek karıştırıp güzel bir çorba haline getirebiliyoruz. Bugün ben biraz formülü değiştirdim. Yazın sıcak çorba içme keyifli olmayacağı için bu ürünü yaz aylarında da nasıl tüketebiliriz düşünerek bir soğuk çorba yapmaya karar verdim. Nasıl yapacağız bu soğuk çorbamızı? Yine aynı şekilde tarhanamızı suyla birleştirip iyice kaynattık. Hellimlerimizi güzelce kızarttık küçük parçalara ayırarak. Şimdi bir güzel nane yağı hazırlayacağız. Bunların hepsini de birleştireceğiz. Naneleri önce bir sıcak suda 1-2 dakika bekletiyoruz ve sonra hemen soğuk suya alıyoruz. Böylelikle nanelerin yeşil rengini daha uzun süre koruyabilmesi ve bu güzel rengin yağımız içerisinde daha güzel bir şekilde açığa çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu işleme şoklama ya da İngilizce adıyla da çok kullanılmaya başladı son dönemlerde. Blanch etme diyoruz. Şokladığımız nanelerimizi el blenderıyla zeytinyağıyla birleştireceğiz birazdan. O yüzden el blenderın aparatımızın içine alıyorum. Yeşil yağımız için blanch ettiğimiz nanelerimiz ile zeytinyağını el blenderından iyice ufalanacak şekilde geçirdik. Şimdi de tabii ki içinde kalan parçaları tamamen yok edebilmek için bir süzgeçten geçiriyorum. Daha berrak bir yağ elde edebilmek için mümkün olabilen en ince süzgeçten geçirmek gerekiyor. Aslında tülbent gibi olan süzgeçler var. Onlardan da geçirebiliriz. Burada yağa hem taze baharatın aromasını aktarmış oluyoruz. Hem de güzel renkli bir sos hazırlamış oluyoruz aslında. Bu süzgecin üst kısmında kalan bu tarz ürünleri başka bir ürünle birleştirme yapabilirsiniz. Mesela bu güzel bir nane püresi aslında zeytinyağıyla birleşmiş. Bunu sabah kahvaltıda bir omlet hazırlıyorsunuz. Omletinize karıştırarak çok güzel naneli bir omlet yapabilirsiniz. Popüler ismiyle sıfır atık yapmış oluyoruz. Aslında nenelerimizin rutinde yaptığı bir uygulama. Bu arada brownie'miz fırından çıkıyor. Evet, bir iç kıvamını test ediyorum. Dışı gayet güzel pişmiş, içi de yumuşak bir kıvamda. Tam istediğimiz kıvamda bir brownie'miz oldu. Bunu biraz dinlenmeye alacağız şimdi. Biz bu arada Kıbrıs tarhanamızdan soğuk çorbamızı yapacağız. Aslında Kıbrıs tarhanasını sıcak bir şekilde yaptığımızdaki bütün ürünlerimizi yine kullanacağız. Fakat bu sefer içine buz ilavesi yapacağız ve soğuk olarak tüketeceğiz. Minik değişiklikler yaptım. Öncelikle kaynatmış ve soğutmuş olduğum tarhanayı buzlarla birleştiriyorum. Küçük dilimler halinde doğradığım ve kızarttığım hellimlerime ilave ediyorum. Biraz daha buz ilavesi yapıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz nane yağımızı üzerinde şöyle gezdiriyorum. Bütün aromalarıyla Kıbrıs tarhanasının soğuk versiyonu. Daha önce hiç tatmamış olanlar için küçük bir ipucu vereyim. Tamamen yoğurtla hazırlanmış bir tarhana olduğu için yoğurt çorbasını size anımsatabilir. Aslında biraz yoğurt aşı çorbasından da ilham alarak bu reçeteyi oluşturdum. Çünkü zaten hazırlanırkenki ana maddesi buğday ve yoğurt. Umarım denerseniz seversiniz. Şimdi gelin muhallamız pişmiş mi ona bir bakalım. Muhalla hem soğuk hem sıcak yiyebileceğimiz bir yaz lezzeti. Daha önce de bahsettiğim gibi benim en sevdiğim yemek. Bu Kıbrıs tarhanası ama bunun yaz versiyonunu yaptık. Bu da adanın en sevdiği yemeklerden bir tanesi. Bir de
fit bir brownie'miz var. Onda da şeker kullanmadık. Tamamen glutensiz bir ürün yaptık. İnternette bulabileceğiniz tariflerden bir tanesi ama ona da kendi yorumlarım ve bazı birleşimlerde değişiklikler yaparak yapmış olduk. Bütün yaptığımız yemeklerin tariflerini açıklamalarda bulabilirsiniz. Siz de eğer yapıp uygulamak isterseniz çok seviniriz. Yapıp uyguladığınızda lütfen yorum yazarsanız ve kanalı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Yeni içeriklerin duyuruları için zile de basarsanız haberdar olursunuz. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Mozaik Tatlar'dan bugünlük bu kadar. Sevgiler.